Bazen insan kendi hayatının içinde yürürken bile kendisine yabancılaşır. Sabah uyanır, işe gider, konuşur, güler, yorulur, plan yapar, para kazanır, bir şeyleri yetiştirmeye çalışır. Dışarıdan bakıldığında her şey normaldir. Fakat içeride kelimelere dökülmeyen ince bir sızı vardır. Bir eksiklik hissi. Sebebini tam bilmediğimiz bir boşluk. Sanki insan bir yerden koparılmıştır da ömrü boyunca neyi kaybettiğini hatırlamaya çalışmaktadır. İşte Mevlana Hazretleri Mesnevi'nin daha ilk kapısında bizi bu hakikatin önünde durdurur. Bize bir insanı değil, bir sazı dinletir. Bir ney. Fakat bu ney sadece kamıştan yapılmış bir çalgı değildir. O ney insanın kendisidir. Kamışlıktan koparılmıştır. Asıl yurdundan ayrılmıştır. İçinden ses çıkabilmesi için içi boşaltılmıştır. Yanmıştır, kesilmiştir, delinmiştir, nefeste buluşmuştur. Ve ancak ondan sonra konuşmaya başlamıştır. Burada çok derin bir sır vardır. Çünkü insan da böyledir. İnsan dünyaya geldiğinde sadece bir bedenle gelmez. Aynı zamanda bir ayrılıkla gelir. Ruh geldiği yeri unutur ama özlemeyi unutmaz. Bu yüzden bazı mutluluklar bizi tam doyurmaz. Bazı başarılar içimizdeki boşluğu kapatmaz. Bazı kalabalıklar yalnızlığımızı gidermez. Çünkü insanın aradığı şey sadece daha iyi bir hayat değildir. İnsan kendi aslına dönmek ister. Mevlana'nın ney metaforu bize şunu söyler. İnsan, içinden ses çıkması için önce kendi iç gürültüsünden boşalmalıdır. Çünkü dolu olan insan hakikati duyamaz. Kendi öfkesiyle doluysa merhametin sesini işitemez. Kendi kibriyle doluysa hikmetin kapısından geçemez. Kendi benliğiyle doluysa Allah'tan gelen nefese yer açamaz. Neyin ses vermesi için içinin boş olması gerekir. İnsanın da hakikate ses verebilmesi için içindeki sahte doluluklardan arınması gerekir. Burada boşluk dediğimiz şey değersizlik değildir. Tam tersine insanın ilahi nefese hazır hale gelmesidir. Bugünün insanı boş kalmaktan korkuyor, sessiz kalmaktan korkuyor, yalnız kalmaktan korkuyor. Çünkü sessizlikte insan yıllardır bastırdığı kendi hakikatiyle karşılaşır. Telefonu kapattığında, ekran sustuğunda, kalabalık dağıldığında, gece derinleştiğinde içinden bir ses yükselir. Ben gerçekten neyin peşindeyim? Beni bu kadar yoran şey ne? Bu kadar koşuyorum ama nereye varmak istiyorum? İşte Mesnevi bu soruları bastırmaz. Tam tersine insanı o soruların içine davet eder. Çünkü Mevlana'ya göre insanın acısı çoğu zaman cezadan değil, çağrıdan gelir. Bu cümleyi dikkatle düşünmek gerekir. Her acı seni yok etmek için gelmez. Bazı acılar seni kendine döndürmek için gelir. Bazı kayıplar seni sahte bağlardan kurtarmak için gelir. Bazı kırılmalar içindeki putları göstermek için gelir. Bazı yalnızlıklar seni Allah ile baş başa bırakmak için gelir. Neyin sesi de aslında bir şikayet gibi başlar. Ayrılıktan bahseder, koparıldığı yerden söz eder. Ama o feryat zamanla hikmete dönüşür. Çünkü insan acısını doğru okuyabilirse acı bir öğretmene dönüşür. Yanlış okuyabilirse insanı kinle doldurur. Aynı olay bir insanı olgunlaştırabilir, başka bir insanı karartabilir. Fark olayda değil, insanın onu nasıl taşıdığındadır. Mesnevi bize sadece güzel sözler söylemez. Bizi rahatsız eder. Çünkü Mevlana, insanın en büyük perdesinin çoğu zaman kendi nefsi olduğunu bilir. İnsan çoğu zaman dışarıdaki düşmanlardan korkar. Oysa en sinsi düşman, insanın içinde ben diye konuşan kibirdir. Ben haklıyım, ben biliyorum.
Ben daha üstünüm, ben kırıldım, ben unutuldum, ben anlaşılmadım. Bu ben sesi büyüdükçe insanın içinde ney susar. Çünkü ney ben demez. Ney kendinden ses çıkarmaz. Ona üflenen nefesi taşır. İşte insanın kemali de buradadır. Kendi sesini Allah'ın rızasının önüne koymamak. Kendi öfkesini adalet zannetmemek. Kendi arzusunu hakikat sanmamak. Kendi kırgınlığını kaderin merkezi haline getirmemek. Mevlana'nın terbiyesi insanı merkeze koymaz. İnsanı merkezin sahibine yöneltir. Bugün modern insanın en büyük yanılgılarından biri şudur: kendimi bulmalıyım. Bu cümle ilk bakışta doğru görünür. Ama insan kendini nerede aradığını bilmezse, kendini bulduğunu zannederken nefsini büyütebilir. Mesnevi bize başka bir yol gösterir. Kendini bulmak istiyorsan, önce kendini aş. Çünkü insan sadece kendi isteklerinden ibaret değildir. Sadece travmalarından ibaret değildir. Sadece başarılarından, mesleğinden, ailesinden, geçmişinden, korkularından ibaret değildir. İnsanın içinde Allah'tan gelen bir emanet vardır. İşte ney bu emaneti hatırlatır. Kamışlıktan koparılmış olmak, insanın dünyaya düşüşünü anlatır. İçinin boşaltılması, nefsin terbiyesini anlatır. Deliklerle yaralanması, hayatın imtihanlarını anlatır. Bir ustanın eline verilmesi, mürşidi, rehberi, hikmeti anlatır. Nefesle buluşması ise ilahi tecelliyi anlatır. Ama burada dikkat edilmesi gereken bir şey daha var. Her kamış ney olmaz. Çünkü her insanda acı çektiği için otomatik olarak olgunlaşmaz. Acı tek başına insanı yüceltmez. Acı doğru bir terbiyeyle birleşirse insanı inceltir. Yoksa acı insanı sertleştirebilir. Bazı insanlar kırıldıkça merhametli olur. Bazıları kırıldıkça zalimleşir. Bazıları kaybettikçe hakikate yaklaşır. Bazıları kaybettikçe dünyaya daha hırslı bağlanır. Bu yüzden mesele sadece yaşadıklarımız değildir. Mesele yaşadıklarımızın bizde neye dönüştüğüdür. Bir insanın başına gelenler onun kaderidir. Fakat o kader karşısında aldığı hal onun terbiyesidir. Mevlana'nın Mesnevisi insana sürekli bu terbiyeyi hatırlatır. Dış dünyada gördüğün her şey iç dünyanda bir karşılığa sahiptir. Bir kuyu görürsün, kendi derinliğini hatırlarsın. Bir ayna görürsün, kendi yüzleşmeni hatırlarsın. Bir yolcu görürsün, kendi seferini hatırlarsın. Bir ney sesi duyarsın, kendi ayrılığını hatırlarsın. Metafor burada sadece edebi bir süs değildir. Metafor, hakikatin insan kalbine indirebildiği bir merdivendir. Çünkü bazı hakikatler doğrudan söylenince insanın aklına çarpar ve düşer. Ama bir hikayenin, bir sembolün, bir sesin içine saklanınca kalbe girer. Mesnevi'nin gücü de buradadır. O bize sadece bilgi vermez, bizi dönüştürmek ister. Çünkü bilgi insanın zihninde durabilir. Fakat hikmet insanın yönünü değiştirir. Bir insan çok şey bilebilir ama hala kaba olabilir. Çok okuyabilir ama hala kibirli olabilir. Çok konuşabilir ama hala hakikate kapalı olabilir. Oysa hikmet, insanın ses tonuna bile yansır. Bakışına yansır. Susmasına yansır. Öfkelendiğinde kendini tutmasına yansır. Gücü yettiği halde incitmemesine yansır. Kaybettiğinde isyan yerine teslimiyeti aramasına yansır. Mesnevi'nin insanı çağırdığı yer burasıdır. Daha çok görünmek değil, daha çok arınmak. Daha çok sahip olmak değil, daha çok hafiflemek. Daha çok konuşmak değil, daha derinden duymak. Çünkü insanın içinde hakikati duymayan bir kulak varsa,
bütün alem konuşsa yine fayda etmez. Ama insanın içinde uyanmış bir kalp varsa, bir ney sesi bile ona yol olur. Şimdi kendimize dürüstçe soralım. Benim içimdeki ney susmuş olabilir mi? Hayatın dürültüsü içinde kendi ruhumun sesini kaybetmiş olabilir miyim? Kırgınlıklarımı kimliğim haline getirmiş olabilir miyim? Başarılarımı putlaştırmış olabilir miyim? Haklı olmayı hakikatin önüne koymuş olabilir miyim? Sevilme arzum, Allah'ın rızasını arama gayretimin önüne geçmiş olabilir mi? Bu sorular kolay sorular değildir. Ama insanı büyüten sorular da zaten kolay sorular değildir. Mevlana'nın rehberliği burada yumuşak ama keskindir. Seni suçlamak için değil, uyandırmak için konuşur. Seni ezmek için değil, içindeki cevheri göstermek için çağırır. Çünkü insan sadece çamur değildir. İnsan nefes taşır. Ama o nefesin ortaya çıkması için çamurun terbiye edilmesi gerekir. Neyin içindeki boşluk nasıl sesin yuvasıysa, insanın tevazusu da hikmetin yuvasıdır. Kibir dolu bir kalpte hikmet barınmaz. Kin dolu bir kalpte merhamet derinleşmez. Dünya hırsıyla dolu bir kalpte teslimiyet yeşermez. Bu yüzden Mesnevi'nin ilk dersi aslında şudur. Ey insan! Sesini arıyorsan önce içini temizle. Çünkü senin hakiki sesin nefsinin bağırışı değildir. Senin hakiki sesin Allah'tan gelen nefesle güzelleşen sestir. Ve belki de insanın bütün yolculuğu bu sesi yeniden bulma yolculuğudur. Çocukken daha saftık, daha kolay inanırdık, daha içten severdik, daha çabuk affederdik. Sonra dünya bize roller verdi, ünvanlar verdi, korkular verdi, kıyaslar verdi, yarışlar verdi. Ve biz kendimizi korumak için kalınlaştık. Oysa hakikat kalınlaşan kalpte değil, incelen kalpte yankılanır. Neyin sesi ince olduğu için tesirlidir. İnsanın kalbi de inceldiği zaman hakikati taşır. Buradaki incelik zayıflık değildir. Merhamet zayıflık değildir. Affetmek yenilgi değildir. Susmak acizlik değildir. Tevazu değersizlik değildir. Bazen insanın en büyük gücü, nefsinin istediği cevabı vermemesinde gizlidir. Bazen en büyük zafer, bir tartışmayı kazanmak değil, kalbini kirletmeden oradan çıkabilmektir. Bazen en büyük yükseliş, herkesin seni alkışladığı yer değil, Allah'ın razı olduğu ama kimsenin görmediği yerdir. Mevlana Hazretlerinin bize açtığı kapı burasıdır. Dışarıdan içeriye, gürültüden sessizliğe, benlikten kulluğa, dağınıklıktan merkeze, ayrılıktan vuslata. Ney ayrılığı anlatır ama bizi ayrılıkta bırakmaz. O ses özlemi uyandırır. Özlem arayışı başlatır. Arayış insanı yola çıkarır. Yol insanı pişirir. Pişmek insanı yakar. Yanmak insanı arıtır. Ve arınan insan artık sadece konuşmaz. Haliyle anlatır. İşte Mesnevi'nin istediği insan budur. Sözü güzel ama hadi boş insan değil. Bilgisi çok ama kalbi katı insan değil. Dili hakikatten bahsedip davranışı nefsine hizmet eden insan değil. Mesnevi'nin insanı, kırıldığında derinleşen, sustuğunda duyan, kaybettiğinde arayan, sevdiğinde sahiplenmeyen, bildikçe tevazuya yaklaşan insandır. Bugün bu dersi dinlerken belki kendimizde bir eksik gördük. Bu kötü bir şey değildir. İnsanın eksikliğini görmesi tamamlanma yolunun başlangıcıdır. Asıl tehlike eksik olmak değil, eksikliğini fark etmemektir. Ney, kendi başına ses çıkaramaz. İnsan da kendi başına kemale eremez.
Bir nefese muhtacız, bir rahmete muhtacız, bir terbiyeye muhtacız, bir hakikat çağrısına muhtacız. Ve belki de bugün Mesnevi'nin o eski ama hiç eskimeyen çağrısı bize yeniden soruyor. Ey insan! Sen hangi kamışlıktan koparıldın? Hangi sesi unuttun? Hangi boşluğu dünyayla doldurmaya çalışıyorsun? Ve hangi nefesi bekliyorsun? Cevap uzaklarda olmayabilir. Belki de cevap yıllardır kaçtığın sessizliğin içindedir. Çünkü bazen insan aradığı hakikate koşarak değil, durarak yaklaşır. Bazen en büyük keşif, dış dünyada yeni bir şey bulmak değil, iç dünyada eski bir perdeyi kaldırmaktır. Ve o perde kalktığında insan şunu anlar: ben sadece dünyaya ait değilim. Ben sadece bedenimden ibaret değilim. Ben sadece geçmişimin sonucu değilim. Ben Allah'tan gelen bir nefesin emanetçisiyim. O halde mesele dünyada iz bırakmak kadar kalpte pas bırakmamaktır. Mesele çok ses çıkarmak değil, doğru nefese aynı olmaktır. Mesele kamış olarak kalmak değil, ney olabilmektir. Ve insan ney olabildiği ölçüde kendi acısını bile duaya dönüştürür. Kırgınlığını hikmete, boşluğunu arayışa, ayrılığını vuslat özlemine, suskunluğunu zikre. İşte Mevlana'nın Mesnevisinden bugüne kalan büyük ders budur. İnsanın içindeki boşluk, yokluk değildir. Doğru nefesle buluşursa, o boşluk ilahi bir sese dönüşür. Ve o ses sadece kulağa değil, kalbe ulaşır. Çünkü hakikat en sonunda duyulan bir şey değil, olunan bir şeydir. Eğer bu ders kalbinizde bir yere dokunduysa, belki de duyduğunuz şey sadece bir anlatım değil, kendi içinizde susmuş olan neyin sesiydi. Metafor atlasında hakikatin sembollerle açılan kapılarını aralamaya devam edeceğiz. Abone olmayı, paylaşmayı, beğenmeyi unutmayın. Selam ve dua ile.